Arabaya taş koydum. Limanım, arabaya taş koydum. Ben bu yana baş koydum. Limanım, ben bu yana baş koydum. Tavası var, ciğeri var. Yanında da biberi var. Abi güzel Edirne'm. Sende daha neleri var? Benim başlarım böyle yapıyorsun. Oluyor. Böyle acilen çekmeyi seviyorum. İşte 92 yıl Osmanlı'ya başkentlik yapmış. Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camisi'nin de bulunduğu Edirne'ye geldik. Hoş geldik. Hoş bulduk. İşte Selimiye Camisi karşıda görünüyor bütün ihtişamıyla. Yol boyunca da görünüyor. Daha bayağı uzakta olmasına rağmen. Edirne biliyorsunuz Kırkpınar yağlı güreşleriyle de ünlü. Bu da onun heykeli. Ama en ünlü olduğu şey Selimiye Camisi. Yaprak ciğer. Evet. Biz Edirne'ye geldik. Homi'yi park ettik. Hem de nereye? Selimiye Camisi'nin tam duvarının dibine. Bir şey demezlerse gece burada uyumayı planlıyoruz. Koca çınarların altında Selimiye'nin minaresinin gölgesinde. Aa, sen de mi buradaydın? Ne tesadüf. Ne haber? Ne zaman geldin? Önce. Biraz önce. Aa. Selam şöyle. Selam. Aa, ama sen dirseğine sadece bir tane takmışsın. Öbürüne de taksaydın çok bu aralar salgın artmış. Çift takın kolunuza diyorlar. Çift takınca farkına olmaz. İşte Mimar Sinan'ın ustalık eseri. Selimiye Camii. Mimar Sinan'ın 2. Selim için yaptığı cami. Tabi o zamanlar camiler sadece cami değil. Camiler ve çevresi. Benim 3. Selim. 2. Yani sıra senin. İşte Koca Selimiye'nin avlusu. Eserim demesinin esas sebebi bu kubbe. Bu kubbeyi bu şekilde, bu sağlamlıkta ve hiç direksiz olarak havada tutabilmek. Bu Mimar Sinan'ın burayı yaptırdığı sırada ölen bir genç kızın anısına yapılmış ters bir lale. Bir diğer rivayete göre de Lale bahçesini vermek istememiş mal sahibi. caminin yapılması için. Evet, zor ikna edilmiş. Ancak bir şart koymuş. Lale motifi işlenmesini istemiş caminin bir kenarına. Adamın tersliğine binaen de Mimar Sinan laleyi ters işlemiş. Onu da en görünmeyecek yere şuraya koymuş. Evet. Selimiye Camii giriş kapısının önünde her iki tarafta da sağlı sollu bu şekilde bir alan ve ortasında yuvarlak bir daire var. Bunların ne olduğunu hakkında bilgisi olan var mı? Ben. Edirne Selimiye Camisi ile ilgili pek çok değişik özellik ve anlatım var. Birincisini sen söyle bakalım. Selimiye Camisi neden Edirne'de yapılmış? Bunun için bu konuda iki rivayet var. Birincisi 2. Selim'in Edirne'yi çok sevmesi. İkinci Selim'in Peygamberimizi Edirne'de görmesi. Rüyasında görmesi. Edirne'de tabii ki rüyasında, Edirne'de rüyasında Edirne'de görmesin. Peki niye bu tepeyi seçmiş? Çünkü burası öyle bir yer ki daha önce Kavaklı denen bir yermiş burası ve bahçeler içerisinde bir yermiş. Ve burası Edirne'nin neresinden bakarsan bak görülebilen bir noktadaymış. Zaten Evet, hatırlarsan biz de gelirken 8 kilometre var Edirne merkeze daha dediklerinde bile cami minarelerini görmüştük. Mimar Sinan'ın bu cami için söylediği bir şey var. Ne diyordu burası için? Burası benim ustalık eserimdir diyordu.
Bu bile bu caminin ne kadar heybetli olduğunu anlatan bir şey bence. Kaç yaşında yaptığını hatırlıyor musun? 90 veya 92 miydi? 80-90 arasında diyorlar ama bilmiyorum. Ama bu Bayağı- arada şunu söylemeyi unuttum. Bu cami 2. Selim tarafından emredildiği için yapılmış ama 2. Selim caminin tamamlandığını göremeden ölmüş. 1 sene önce cami tamamlanmadan vefat etmiş. Zaten caminin adı Selimiye ama cami hep Mimar Sinan'la anılıyor. Peki bu caminin heybetini nereden anlıyoruz? Kubbesinden tabii ki. Kubbesi 32 metre çapında ve 49 metre yüksekliğinde. Wow, Ayasofya'dan bile büyük. Kubbeyi 8 tane paya taşıyor. Fil ayağı denilen 6 metre çapındaki sütuna taşıyor kubbeyi. Caminin kapladığı alanı biliyor musun? 1620 küsur. Peki bu kadar büyük alan ve hacim nasıl aydınlatılıyor? Pencerelerle tabii baksana. O kadar çok pencere yerleştirilmiş ki ve Mimar Sinan'ın dehasıyla o kadar detaylı bir şekilde yerleştirilmiş ki normalde gündüz hiç aydınlatma istemiyor hiçbir şekilde. Ve içerisi ufak pencereler ve ışığın açısıyla inanılmaz bir şekilde pırıl pırıl aydınlanabiliyormuş. Akşam ezanından sonra oluyor. O zaman kandillerle tabii ki aydınlatıyorlar. Yok, kandillerin üstlerine gidiyor. Bilmiyorum, sen biliyor musun? Sultanahmet Camii'nde kubbenin kenarında biriktiriliyor. Oradan da hatatlara mürekkep olarak veriliyor. İyiymiş. Muhtemelen burada da vardır benzer bir çalışma. Yani hiçbir yerde is olmadığına göre. Bakarız. Bu arada aydınlatma demişken minareleri de çok önemli buranın. Minareleriyle de çok ünlü burası. Çünkü 3 şerefeli minareler ve her bir şerefeye 3 ayrı yoldan giriliyor ve hiçbir merdivenden çıkan insan bir diğerini görmeden yukarıya kadar çıkabiliyor. Üstelik geometri problemi gibi. aynen öyle. Bir de üstelik aydınlatmalar da var ve merdivenler karanlık değil. Aydınlık bir şekilde çıkıyorsun yukarıya kadar. Böyle bir üstlerinin için değilmiş ki. Bilmem. Hiçbir fikrim yok. Yani, 3 şerefeye de Mimar Sinan bu yapmıştır bir şeyler. bence 3 şerefeye de 3 ayrı müezzini yollayıp birbirleriyle çarpışmadan inip çıkmalarını sağlamak istemiş olabilir. Bu arada bu bina ile ilgili başka bir şey de var. Bu bina şu anda bütün dünyadaki mimarlar ve bilim adamları tarafından inceleniyormuş kubbesinin büyüklüğü nedeniyle. Çünkü 1500 yılların teknikleriyle yapılmış olan bu kubbe onlarca deprem geçirmiş. Hala hiçbir şey yokmuş. Nasıl böyle depremlere ve yer... Tabii ki diyorlar ki buranın temellerine bakıldığında çakıl taşların üzerine oturtulduğu söyleniyor. Bu da depremin dalga etkisini binalarda kullanılan deprem izolatörlü binalar tekniğiyle savunmasını sağlıyor. İyi de yıl 1500'ler. 1500'lerin başları. Daha bu tekniklerin hiçbirinden kimsenin haberi yok. Mimar Sinan'ın bir ekstra özelliği daha var. Kendisinden önce gelen mimarların yaptıklarını araştırmış. Neyi doğru yapmışlar, neyi eksik yapmışlar, neyi eksik yapmamışlar. Aa, bu arada bir tane ilginç bir hikaye de var burayla ilgili. Mimar Sinan caminin ortasında oturmuş. Fokur fokur nargile tüttürüyormuş. Ay. Hemen gitmiş birisi ispiyonlamış 2. Selim'e. 2. Selim kalkmış. İstikler çok. İspik de çok tabi. 2. Selim kalkmış gelmiş, sen burada ne yapıyorsun caminin ortasına demiş. Akustiği deniyorum. Gerçekten de o kadar caminin akustiği iyi ki her yerden, her köşede tek tek denemiş. Artık bu kendini kurtarmak için söylediği bir şey miydi? Gerçekten bu muydu? Kimse yok, bilmiyor. Demin içeride bir çocuk arıyordu. Her taraftan sanki kulağımızın için kenarında ağlıyormuş gibiydi. Evet, demek ki doğru. Yani nargile testiyle çözmüş akustik problemini. Bir rivayet daha var. Ben onu çektim içeride zaten. Ortadaki o alan var ya, o alanın mermerinin altında bir tane köşede ters lale var. O lalenin bir rivayete göre derler ki burada bir lale bahçesi varmış ve o da yabancı kökenli bir kadına aitmiş. O da vermek istememiş ve boynu bükük kalmış elinden aldıklarında bahçeyi. O da onun boynu büküklüğüne ithafen ters lale yapmış. İkinci bir rivayet der ki Mimar Sinan'ın Fatma isimli bir torunu varmış 9 yaşında ve çok severmiş. Torununu buraya inşaat sırasında getirmiş ve burada onun yanında olsun diye. O arada ölmüş hastanın Fatma. Ona ithafen elemanlarından bir tanesi yapmış. Çalışanlardan bir tanesi yapmış. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ve işte Selimiye'nin ezanları. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Burası Bahri Bey ciğercisi, Edirne'deyiz. Allah, Edirne ciğerinin tadının farklı olduğunu burada fark ettik.
Edirne Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanıyım. Aynı zamanda Ciğerciler Derneği Başkanıyım burada. Mekanda tarihi bir hanın içerisindesiniz şu anda. Aşağı yukarı 250 yıllık havlucular hanın içerisindesiniz. Daha sonra biz bir zaman geldi işte ciğerci ettik ama bundan yıllar önce Edirne'nin bütün peşkirleri, havluları buradan yapılıyor. 13 tane dükkan varmış burada. Hani Osmanlı zamanında ben sefte yaptım, komşuma git denilen gelenek hala hazırda devam ediyor. O zaman öyleymiş. 13 tane dükkan, 13'ü de havlucu. Şimdi hepsi de ciğerci galiba. Şimdi ciğerci olduk. Şimdi Çok ciğerci. güzeldi ciğeriniz. Çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. O zaman ben size ciğer ve biberle alakalı bir dörtlük okuyayım. Tamam. Tamam. Tavası var, ciğeri var. Yanında da biberi var. Abi güzel Edirne'm. Sende daha neleri var? Günaydın. Bugün şehrin içindeyiz. Her zaman öyle deniz kıyısı, dağ kenarı, göl kıyısı falan olmuyor manzaralar. Bazen şehrin içinde kalmak gerekiyor. Ama şehrin içinde de çok özel noktalar bulabiliyorsunuz. Bugünkü yerimize ben bile inanamıyorum. Bakın. Selimiye Camisi. Ulu çınarlarıyla. Bütün muhteşemliğiyle. Ve Koca Sinan'ın belki de geçtiği, yürüdüğü, inşaatı denetlediği alanlar. Ve burası eski sarayın son kalan kalıntıları, taş odalar. Selimiye Camisi yapılmadan önce burada eski saray varmış. Eski sarayın kalıntıları yıkılmış ve geriye sadece bu taş odalar ve şu ileride görünen dükkanlar ve hamam bırakılmış. Ve bu taş odalar Fatih Sultan Mehmet'in doğum odaları. Peki biz burada ne yapıyoruz? Geceyi burada geçirdik. Bu muhteşem tarihin olduğu yerde. Ve şimdi ne yapıyoruz? Günaydın. Vay. Vay. Kahvaltıyı bekliyoruz. Selimiye Camisi'nin önünde, Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu yerin önünde, arada tarihin içinde kahvaltı. Evet ama senin suyun ısındı. Suyum ısındıysa ben geleyim o zaman. Güzel. Başlarım böyle yapıyorsun. Oluyor. Böyle acilen çekmeyi seviyorum. Biz şimdi ne yapıyoruz? Böyle yayılmışız, kahvaltımızı ettik. Selimiye Camisi'nin önünde telefon bekliyoruz. Dün akşam bir tane takipçimizle buluştuk. Keşan'da yaptıramadığımız el freniyle alakalı olarak bize yardımcı olabileceğini söyledi. Şimdi İnşallah. İnşallah. Bir arkadaşını aradı, o da bizi arayacak. Şimdi sanayiye gideceğiz. Umarım yapılabilir. Burada bizi bir takipçimiz buldu. Ona problemimizi söyleyince o da önde giden arkadaşı buldu. Sonra o da bizi buldu. Herkes birbirini buldu. Bakalım şimdi gidiyoruz. Umarım yapılabilir karavanımız. Olmazsa İstanbul'a kadar veya İzmir'e kadar idare edeceğiz taşlarla. Tekerlek altı taşlarıyla. Arabaya taş koydum. Limanım arabaya taş koydum. Ben bu yana baş koydum. Limanım ben bu yana baş koydum. Evet, gördüğünüz üzere Arabası dört teker. Limanım arabası dört teker. Beyonla kum çeker. Limanım beyonla kum çeker. ya insanı işte bu el freni problemleri astroist bile yapabiliyor. Biliyorsunuz Keşan'dan beri 10 gündür falan sürüyor problemimiz. Hatta 15 gündür falan sürüyor problemimiz. Umarım buradan artık problemsiz ve taşlarımızdan kurtulmuş olarak çıkarız. Karavanın tamiri büyük ihtimal yarına kaldı. Çok doluydu arkadaşlar. Biz de şimdi Lozan Anıtı'na doğru gidiyoruz.